Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 24. bölümde sizlerle birlikteyim. Ve beğendiğim 70'ler albümlerini sizler için yorumlamaya devam ediyorum. Bugünkü albümüm de yani müzik tarihinde çok önemli yeri olan bir albüm. Kapağıyla olsun, konseptiyle olsun gerçekten herkesin koleksiyonunda olması gereken bir albüm. İsterseniz çok da beklemeden albümümüze hemen geçelim. Evet, 24. bölümde sizlere tanıtmak istediğim albüm Pink Floyd'un 1973 yılında yayınladığı The Dark Side of the Moon isimli albümü. Evet, bu İngiliz grubun yayınladığı 8. stüdyo albümü arkadaşlar. Ve bundan önce yayınladıkları Obscured by Clouds'un verdiği başarısızlıkla grup üyeleri bu sefer çok güçlü bir konsept albümüyle geri dönüş yapma kararını alıyorlar ve The Dark Side of the Moon'un çalışmalarına başlıyorlar. Tabii gruptan ayrılan Syd Barrett'ın da akıl sağlığını kaybetmiş olması hala grup üyelerinin akıllarında çok taze ve yine Syd Barrett'ten biraz ilham alıyorlar bu albümü yaratırken. Albümün temaları tabii akıl sağlığı, delilik, ölüm ve açgözlülük olarak özetleyebiliriz açıkçası arkadaşlar. Albüm Amerika'da yayınlandığı yıl 1 numaraya kadar yükseliyor albümler listesinde. İngiltere'de 2 numaraya kadar yükseliyor. Ve bugün baktığımızda da 45 milyonu aşan bir satış rakamına ulaşıyor albüm arkadaşlar. Tüm zamanların en başarılı progressive rock albümü olarak değerlendiriliyor. The Dark Side of the Moon. Evet, 45'lik olarak da ilk yayınlanan 45'lik Money Amerika'da 13 numaraya kadar yükseliyor. İkinci 45'lik çalışması Ascendam'de yine Amerika'da 72 numaraya kadar yükseliyor arkadaşlar. Bir konsept albümü olarak çok etkileyici bir albüm arkadaşlar. Ve Londra'da Abbey Road stüdyolarında kaydediliyor albüm ve ses teknisyeni olarak da Alan Parsons bu albümde görev alıyor ve gerçekten Alan Parsons'ın etkisi albüm kayıtlarında çok belirgin. Gerçekten çok başarılı kaydedilmiş bir albüm. Ses efektleri, synthesizer efektleri ve band döngüsü efekti kullanılmış albüm kayıtları sırasında ve gerçekten çok başarılı kaydedilmiş bir albüm olduğunu söyleyebilirim. Sonik anlamda gerçekten bir ziyafet bu albüm arkadaşlar. Evet, biraz Pink Floyd'dan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Pink Floyd 1965 yılında Londra'da kurulan bir grup ve İngiltere'nin ilk psikodelik gruplarından bir tanesi. İlk kadrosunda Nick Mason davulda, Richard Wright klavyede, Roger Waters basta ve Syd Barrett gitarda yer alıyor. Daha sonra 1968 yılında akıl sağlığını kaybeden Syd Barrett gruptan ayrılıyor arkadaşlar. Onun yerine de gitarda David Gilmour gruba dahil oluyor ve Pink Floyd'un ideal kadrosu oluşmuş oluyor arkadaşlar. Tabii Syd Barrett çok yoğun bir şekilde uyuşturucu madde kullandığı için 60'lı yıllarda o psikodelik müziğin olduğu dönemde ciddi anlamda akıl sağlığını kaybediyor ve bu grup üyelerini çok derinden yaralıyor arkadaşlar. Çünkü Syd Barrett gerçekten çok yetenekli bir sanatçı ve grubun yaratıcı beyni o dönemde. Grup üyeleri Syd Barrett'i kaybetmeyi uzun yıllar üzerlerinden atamıyorlar onun verdiği şoku. Ve bu albümde de Syd Barrett'ten biraz ilham almışlar diyebiliriz arkadaşlar. Tabii Syd Barrett ayrıldıktan sonra Pink Floyd ne yöne gideceğine tam olarak karar veremiyor. Bir bocalama dönemi geçiriyor arkadaşlar. Birkaç avantgard albüm daha yapıyorlar. Bir tane soundtrack yapıyorlar o dönemde. Daha sonra Roger Waters tabii şarkı yazma konusunda düğmeni eline alıyor. Ve David Gilmour da ruhunu katarak albümlerde daha ön plana çıkmaya başlıyor. Gerçekten gitarı çok etkileyici bir şekilde kullanıyor arkadaşlar. Gitar soloları çok keyifli ve güzel. Tabii ki Richard Wright'ın da klavyedeki etkisini unutamayız. Richard Wright gerçekten Pink Floyd'un sound'unun oluşmasında çok önemli katkıları oluyor. Şarkılar birbirine direkt geçerek bağlanıyor arkadaşlar. Şarkıların arasında
bir boşluk ya da bir ara yok. Bütün albüm baştan sona kadar, yani A yüzü ve B yüzü olmak üzere, plağı dinlediğiniz zaman şarkılar hepsi birbirine geçmiş bir şekilde hazırlanmış ve gerçekten çok keyifli bir müzik dinleme özelliği katıyor bu albüme aynı zamanda. A yüzünde albüm Speak to Me ile açılıyor. Bu Nick Mason'ın synthesizer ve bas döngüsü efektleriyle hazırladığı küçük bir çalışma. Daha sonra Breathe isimli parçaya geçiyoruz. Gerçekten yumuşak. David Gilmour'un vokalinin olduğu bir çalışma arkadaşlar. Gerçekten albümün güzel öne çıkan parçalarından bir tanesi diyebiliriz Breathe için. Daha sonra On The Run isimli parçaya geçiyoruz. Bu da bir havaalanında çeşitli sound efektler yine kullanılmış. Modern seyahatin insanların üzerine verdiği stres burada anlatılmaya çalışılmış arkadaşlar. Çünkü Richard Wright'ın uçma korkusu var ve gerçekten havaalanları ve uçağa binme konusunda sıkıntı yaşıyor. Biraz o bu parçada aktarılmış. Enteresan bir çalışma. Daha sonra Time isimli şarkıya geliyoruz arkadaşlar. Gerçekten albümün öne çıkan parçalarından bir tanesi. Yine şarkının başında çeşitli ses efektleri kullanılmış. Alarmı çalan saatler duyuyoruz şarkının başında. Ve gerçekten verdiği mesaj da çok etkileyici. Sıradan işlerle hayatını geçiren insanlara bir uyarı olabilecek bir şarkı arkadaşlar. Gençken insan vaktini geçirir, günlerini geçirir ama bir gün bir uyanırsın ki aradan 10 yıl geçmiş ve atı alan Üsküdar'ı geçmiş, sen burada kalmışsın gibisinden bir anlamı var bu şarkının. Gerçekten çok etkileyici. Benim de çok beğendiğim parçalardan bir tanesi bu albümde. Ve A yüzü The Great Gig in the Sky ile kapanıyor arkadaşlar. Bu Richard Wright'ın bir çalışması. Ayrıca vokalde Claire Torrey yer almış bu çalışmada arkadaşlar. Onun dışında tabii bu albümde 4 tane de geri vokalist kullanılmış arkadaşlar. Geri vokallerde Doris Troy, Leslie Duncan, Lisa Strike ve Barry St. John yer alıyor bu albümde. Evet, B yüzüne geçiyoruz. B yüzü de Money ile açılıyor arkadaşlar. Albümün single'larından bir tanesi ve gerçekten Roger Waters'ın başarılı bir çalışmalarından bir tanesi. Bunda yine şarkının başında yazar kasa sound efektleri kullanılmış. Parayı çağrıştıran efektler kullanılmış. Ve gerçekten David Gilmour'un da muhteşem bir gitar solosu var bu parçada arkadaşlar. Dick Perry'nin tenor saksafonuyla bir solosu da yer alıyor aynı zamanda. Dick Perry gerçekten bu albümde tenor saksafonuyla çok güzel katkıda bulunmuş diyebiliriz. Daha sonra Ascendem'e geçiyoruz. Tabii Ascendem 7,5 dakikalık muhteşem bir çalışma arkadaşlar. Bu albümde belki de en öne çıkan şarkılardan bir tanesi. Ve yine bir Roger Waters'ın Rick Wright'la birlikte yazdıkları bir çalışma. Hafif jazz, fusion etkileri de var bu çalışmada. Dick Perry'nin yine tenor saksafon solosu ve geri vokaller albümde gerçekten geri vokallerin çok etkili kullanıldığı parçalardan bir tanesi arkadaşlar. Gerçekten albüme çok farklı bir boyut getirmiş bu çalışmada. Daha sonra Any Color You Like'la devam ediyor B yüzü. Bu şarkı yine enstrümantal bir çalışma arkadaşlar. Progressive Jam tarzında bir çalışma diyebiliriz. David Gilmour'un da muhteşem bir gitar solosu var bu parçada. Ve B yüzü de Brain Damage ile devam ediyor. Bu tekrar tabii Syd Barrett'tan esinlendikleri parçalardan bir tanesi. Albümün ismi de bu şarkıda bir bölümde geçiyor. See You on the Dark Side of the Moon diyerek belki de Syd Barrett'a bir mesaj gönderiyorlar. Ve albüm Eclipse isimli çalışmayla kapanıyor arkadaşlar.
progressive rock kategorisinde en başarılı albümlerden bir tanesi diyebiliriz bu çalışma için arkadaşlar ve gerçekten her rock severin mutlaka koleksiyonda olması gereken bir çalışma. Bu ikonik kapağıyla da gerçekten birçok insanın aklında ve hafızasında yer etmiş arkadaşlar. Yine Hipgnosis firması tarafından hazırlanan bir kapak. Bu da arka yüzü albümün. Evet, bu elimde tuttuğum 1977 yılı Türk baskısı arkadaşlar. Plaksan tarafından üretilmiş Türkiye'de bu albüm ve gerçekten benim de değer verdiğim parçalardan bir tanesi. Koleksiyonumda değer verdiğim parçalardan bir tanesi arkadaşlar. Bu albümün de birçok baskısını temin edebilirsiniz. Yeni baskısı da var aynı zamanda. Devamlı da basılacak bir albüm zaten. O yüzden dönem baskısı bulamıyorsanız yeni baskı da alabilirsiniz arkadaşlar. Ben dönem baskısı tavsiye ediyorum ama yeni baskılarında oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Evet ve bu şekilde de bu haftaki programımızın sonuna geliyoruz arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Ve mutlaka like etmeyi de unutmayın arkadaşlar. Haftaya bir başka 70'ler albümüyle tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.